Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi uluslararası savunma arenalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Atılan kararlı adımlar bölgesel ve küresel savunma dengesinde çarpıcı bir değişimin habercisi. ABD'nin F-16 onayı ve girişime katılım Türkiye'nin teknolojik ve stratejik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu hamle Türkiye'nin uluslararası ölçekte güçlü bir aktör olduğunu kanıtlıyor. İçeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Avrupa kendi hava savunma sistemini neden kuruyor? Gökyüzü Kalkanı girişimi ne ifade ediyor? Türkiye neden dahil oldu? Süreç nasıl gelişti? Rusya'nın tepkisi ne? Tüm bu soruları cevaplayarak girişimin gelecek perspektifini konuşacağız. Türkiye geçtiğimiz haftalarda Brüksel'de NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya gelen Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzaladığı niyet beyanı ile Avrupa Hava Savunma Programı Gökyüzü Kalkanı girişimine dahil oldu. Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaştı. ABD'nin F-16'lara yeşil ışık yakması sonrasında Türkiye'nin şimdi de girişime katılması NATO müttefikleriyle bağları güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde açıklama yaptı. ESSI wächst heute um 2 weitere Mitglieder von 19 auf dann schon 21. Das ist eine beachtliche Zahl in der Kürze der Zeit. Heute werden wir Griechenland und die Türkei bei ESSI willkommen heißen. Peki Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi nasıl doğdu? Ağustos 2022'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerçekleşen yıkım sebebiyle Avrupa kıtasının savunması ile ilgili endişelerin önüne geçmek istedi. Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi yani AGKG, European Sky Shield Initiative'i ortaya çıkardı. Antibalistik füze dahilinde ortak bir hava savunma sistemi inşasıyla NATO'nun ortak hava savunmasının Avrupa ayağını ve NATO entegre hava ve füze savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. 13 Ekim 2022'de 15 ülke girişimin inşası için niyet mektubu imzaladı. Ülkeler arasında Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Romanya, Slovakya ve Slovenya bulunuyor. Şubat 2023'te Danimarka ve İsveç, Temmuz 2023'te de Avusturya ve İsviçre girişime dahil oldu. 15 Şubat 2024'te gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde Türkiye ve Yunanistan da girişime dahil olacaklarını duyurdu. Bir gün sonra NATO daimi temsilciliğinde düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Dendias, AGKG niyet mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın katılımına dair düzenleme belgesini imzaladı. Böylece Şubat 2024 itibariyle girişime katılan ülke sayısı 21'e ulaştı. Peki AGKG nedir? Kıta genelinde çok katmanlı bir hava ve füze savunması kurulmasını amaçlayan ve Almanya tarafından ortaya atılan bir ortak silah tedarik ve işletim girişimi. Rusya-Ukrayna savaşı boyunca Rusya yoğun bir şekilde füze ve kamikaze İHA saldırıları gerçekleştirerek Ukrayna'ya ait kritik altyapı tesislerini hedef aldı. NATO sınırlarında birçok saldırı meydana geldi. Bu savaş askeri ve sivil altyapı ile nüfus merkezlerinin yanı sıra harekat sahasındaki birliklerin de savunma zafiyetlerinin olduğunu gösteriyordu. Bütün bunlar tehdit algısı zaten hızlı biçimde artmış olan Avrupa'da hava ve füze savunması endişesini ortaya çıkardı. AGKG buna karşı tüm katılımcılar tarafından aynı sistemlerin tedarik edilmesini ve kullanılmasını amaçlıyor. Hızlı bir tedarik ve konuşlandırma sürecinin habercisi olan girişimde birbirleriyle entegre çalışacak ve sürekli bilgi akışı sağlayacak çok katmanlı hava ve füze savunma şemsiyesinin oluşturulması hedefleniyor. Halihazırda Alman IRIS-T, Amerikan Patriot ve İsrail'e ait Air-of-Three sistemlerinin tedariki ve kullanılması düşünülüyor. Almanya liderliğinde 15 Avrupa ülkesinin dahil olmasının ardından İsviçre ve Avusturya gibi NATO üyesi olmayan ülkeler de dahil oldu. Finlandiya ve İsveç'in aksine tarafsızlık politikalarından vazgeçmeyen ülkelerin de girişime katılması dikkat çekici olarak yorumlandı. Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye ve Yunanistan da girişime resmi olarak katıldı. Diğer taraftan Fransa, İtalya, İspanya ve sınırda savaş yaşayan Polonya halihazırda çeşitli mülahazalarla programa dahil olmadı. Bu ülkelerin süreç içerisinde girişime katılmaları beklense de özellikle Fransa Avrupa'da stratejik otonomi ideali çerçevesinde bu girişim nedeniyle Almanya'yı eleştiriyor. Fransa girişimin Amerikan ve İsrail sistemlerine dayandığını, Avrupa üretimi sistemleri içermediğini ve dolayısıyla Avrupa savunma endüstrisine zarar vereceğini düşünüyor. Dışarıya karşı oluşacak bağımlılık, kullanım kısıtlamaları ve uzun sürebilecek tedarik süreçleri diğer endişeler arasında yer alıyor. Birçok Avrupa ülkesinin savunma bütçeleri düşünüldüğünde AGKG oldukça iddialı bir proje. Diğer taraftan Avrupa genelinde daha önce ortak dış ve güvenlik politikaları alanında atılmak istenen adımlar çoğunlukla somut bir aşama kaydedemedi. Bu girişimin daha başında Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya gibi önemli savunma sanayine sahip ciddi askeri harcama gerçekleştiren ülkelerin dahil edilememesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.
Almanya Başbakanı Scholz, Aralık 2022'de yaptığı bir açıklamada projenin önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen geliştirileceğini umduğunu söylemişti. Bu açıklamadan 6 ay sonra ise Alman parlamentosu, İsrail'den Arrow 3 antibalistik füze sisteminin yaklaşık 4 milyar euro karşılığında satın alınmasına onay vermişti. Dolayısıyla o dönemde Almanya liderliğinde AGKG sisteminin kurulmasına yönelik en önemli tedarik adımının atıldığı yorumları yapılmıştı. Girişim ortaklık konusunda neleri amaçladı? Türkiye'nin AGKG'ye katılımı son derece önemli. Çeşitli stratejik ve politik nedenlere dayanıyor. Türkiye'nin katılımı söz konusu hedefleri desteklediğini gösteriyor. AGKG, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik bir inisiyatif. Zikredilen en önemli amacı da üye ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerinin ortaklaşa tedarikini sağlamak. Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber kısa, orta ve uzun menzilli balistik ve seyir füzeleri de dahil olmak üzere hava savunma açığı olduğu düşünülüyordu. Özellikle Doğu ve Merkezi Avrupa ülkeleri endişeyle Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırı kapasitesini izliyordu. Bu endişenin 2023'ün son çeyreğinden itibaren arttığı düşünülüyor. ABD'nin Avrupa savunmasına ne kadar kapalı olduğu tartışması 2023'ün sonundan itibaren alevlendi. Bunda Rusya-Ukrayna savaşının Rusya'nın yenilgisiyle bitmediği gerçeği kadar Washington'ın Moskova'yı yeterince önemli ve dolayısıyla Avrupa'yı savunmak için büyük maliyetlere katlanacak kadar tehdit olarak görmemesi de etkili. Trump'ın son konuşmasında verdiği NATO'ya yeterince katkı yapmayan ülkeler saldırıya uğrarsa ABD savunmamalı mesajı da akılları karıştırdı ve NATO'nun caydırıcılığına zarar verdi. I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. Trump'ın tehdidi ne kadar eleştiri alsa da Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı ABD gibi bir güvenceye ihtiyacı halen mevcut. ABD desteğini çekerse Rusya Avrupa'nın içlerine doğru saldırılarını arttırabilir. Bu şartlarda AGKG'nin savunma sistemlerini geliştirmesi ABD'ye olan bağımlılığı da azaltacaktır. Avrupa bu açıdan hazır olmak ve kendine ait entegre bir hava savunma sistemi inşa etmek istiyor. Bu sistemin günün sonunda NATO hava savunmasına entegre olacağı da düşünülüyor. Bu sebeple ABD'ye karşı Avrupa ülkeleri sorumluluk aldıklarını dolaylı yoldan duyurmuş oluyor. Hava savunma unsurlarının Alman, Amerikan ve ABD-İsrail üretimi olması Batı güvenliğinin Avrupa-ABD hattında bölünmek istemediğini gözler önüne seriyor. NATO hava savunma kabiliyetleri ve ittifak üyeleri arasında bir arada hareket etme kapasitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Girişim için gönderilen Türk-Yunan ortak niyet mektubunun Trump'ın NATO ortaklarını eleştirmesinden sadece birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Kısaca Türkiye, NATO'ya entegre bir hava savunma sisteminin parçası olarak bu inisiyatifle hem kendi caydırıcılığını kuvvetlendirme hem de aynı anda NATO caydırıcılığına katkıda bulunma şansını yakalıyor. Türkiye'nin bu girişime dahil oluşunda neler etkili oldu? Türkiye'nin girişime dahil olması Türkiye'nin bir mesajı ya da Batı'nın Türkiye'ye bir mesajı şeklinde yorumlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve mevkidaşı Dendias önlerindeki belgeleri imzalayarak girişime yeşil ışık yaktı. Türkiye ve Yunanistan'ın bu girişime birlikte katılmaları iki ülke arasında son dönemde beliren yumuşama havasını bir adım ileri götürdü. Uzun zamandır İsveç'in NATO'ya katılım sürecini engelleyen Türkiye geçtiğimiz günlerde söz konusu katılımı onayladı. Ardından ABD Türkiye'ye F-16 satışı projesinin onayı için harekete geçti. Şimdi de AGKG başlayan yeni iklimi pekiştiren bir nitelik taşıyor. Türkiye Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası. Geliştirdiği ve geliştirmeye çalıştığı yetenekler bugün ve gelecekte Avrupa savunmasına da destek olacak. Türkiye NATO dışında da Avrupa savunma ve güvenlik sistemlerinin parçası olmaya hazır olarak düşünülüyor. AGKG kapsamında Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin yeni nesil hava savunma sistemlerine yatırım yapacağı, hatta bunu öncelikli olarak ele alacağı değerlendirmeleri gündemde. Türkiye'nin geliştirmekte olduğu katmanlı füze savunma ailesi bu çerçevede AGKG üyesi Avrupa ülkeleri için yeni çözümler sunma potansiyelini taşıyor. Türk hava savunma füze ailesi manevra halindeki bir ordunun çoklu tehditlere karşı hava savunmasını yapabilecek yeterliliğe sahip. Söz konusu füzelerin NATO standartlarına da uyumlu olarak üretilmiş olması Türkiye'nin savunma sanayinde bu alandaki ihracat potansiyelinin daha da artırıcı bir rol oynayabilir. Türkiye'nin bu alandaki milli çalışmalarına hız kazandırmak adına belirli ölçüde Aster temelli SAM-T sistemlerinden Türkiye'nin istifade etmesi söz konusu olabilir. İşte bu noktada Türkiye'nin NATO üyeliği dikkate alınarak Eurosam'la geliştirilecek bir işbirliği modeli üzerinden Türk füze savunma
sistemlerinin Avrupa'ya ihracı söz konusu olabilir. Bu doğrultuda Avrupa'nın savunulmasında İsrail sistemlerinden ziyade Avrupa'nın kendi üretimi sistemleri tercih edilebilir. Henüz girişimde olmayan Fransa ve İtalya'nın da katılmaları yönünde Türkiye katalizörlük yapabilir. Türkiye açısından birkaç olası sorun da gündeme geliyor. Bunların başında bu inisiyatifin öncülüğünü üstlenen Almanya'nın Türkiye'ye aynı zamanda bir dizi kategoride silah ambargosu uygulamakta oluşu geliyor. Meselenin bir başka boyutu büyük ölçüde Rusya tehdidine karşı tasarlanan girişimde Türkiye'nin aynı zamanda Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine sahip olması. Amerika'nın tutumu nasıl? ABD yönetimi NATO'nun kurulduğu andan itibaren ittifak içinde iki hususa büyük önem veriyor. Bunlardan birincisi NATO'nun kurumsal yapısının devamı ile kolektif savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında maliyet paylaşımı. İkincisi ise Amerikan liderliğinin ve buna bağlı politikaların sürdürülebilirliği. Soğuk savaş şartları içinde maliyet paylaşımı konusu ABD tarafından fazla sorun edilmeyip maliyetler kendi bütçelerince karşılanmıştı. Soğuk savaş sonrasında ise Trump'ın ifade ettiği gibi ABD artık Avrupa'nın savunmasında Avrupa ülkelerinin daha fazla sorumluluk almasını istiyor. Rusya-Ukrayna savaşı bu kapsamda ABD tarafından başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine karşı bir silah olarak kullanılıyor. ABD tarafından savunma bütçesinde büyük bir artırma gitmek zorunda bırakılan Almanya, elini taşın altına koymaya başladı şeklinde yorumlandı. AGKG'nin Avrupa savunma sistemine nasıl bir katkısı olur? Almanya'nın öncülük ettiği AGKG'yi ortak bir tehdit algısı etrafında pek çok Avrupa ülkesini bir araya getiren bir sistem olarak niteleyebiliriz. Dolayısıyla bölgesel tehditlere karşı daha etkili bir koruma sağlaması öngörülüyor. Öte yandan bu girişimi NATO'ya entegre hava ve füze savunmasını pekiştiren tamamlayıcı bir girişim olarak nitelendirmek de mümkün. Burada ön plana çıkan kısa, orta ve uzun menzilli tehditlere yönelik koordinasyon sağlanması. Fakat bu hususta atılmış ciddi bir adım henüz söz konusu değil. Bu girişimde esasında Rusya'ya karşı tüm Avrupa ülkelerine kıtanın güvenliği söz konusu olduğunda sorumluluğu paylaşmaları gerektiğini vurguluyor. Bu tehdit algısı askeri alanda bir dönüşümü elzem kılıyor ve artan savunma harcamalarını da meşrulaştırıyor. Askeri kapasite ve yeteneklerin geliştirilmesine finansman ayrılması hususunda da yine direnç gösteren ülkeleri teşvik edebilir. Nitekim girişime katılan ülkelerin sayısının artması maliyeti de azaltacaktır. Öte yandan Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya gibi ülkelerin henüz girişime katılmaması kendi bağımsız füze savunma teknolojisine güvenme pozisyonunu ön plana çıkarıyor. Bu pozisyon ABD'nin giderek farklılaşan bölgesel politikaları karşısında makul karşılanabilir. Ancak girişimdeki asıl amaç da Avrupa'nın kendi savunma ihtiyaçlarını daha bağımsız bir şekilde karşılamasına olanak tanıyor. Bu da Avrupa'nın dış politikada daha bağımsız bir rol oynamasına ve müttefiklerine olan bağımlılığını da azaltmasına yardımcı olabilir. AGKG'nin NATO-Avrupa Birliği işbirliğine nasıl katkısı olur? Girişimle birlikte Alman Iris-T füze savunma sistemlerinin yanı sıra ABD yapımı Patriot'lar ve İsrail yapımı Arrow 3 füze savunma sistemleri alınacak. Rusya tehdidini bertaraf etmeye duyulan acil ihtiyaç Avrupa Birliği'nin doğusundaki devletlerde daha net bir şekilde görülüyor. Rus sınırına yakın olmaları girişime hızlıca katılmalarındaki en büyük nedenlerden biri. Fransa, İtalya ve İspanya sınıra yakın olmadığı için daha çekimser bir durumda. Alman basınında yer alan haberler de daha çok bu ülkelerin girişime katılmaması ile ilgili. Fransa'nın İtalya ile birlikte ürettiği SAMP/T hava savunma sistemleri projeye dahil edilmediği için projenin dışında kaldığı düşünülüyor. Keza İtalya, İspanya, Polonya gibi NATO ülkeleri de bu aşamada girişimin dışında kalmayı tercih ediyor. AGKG, ABD gibi NATO üyesi olup Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden füze savunma sistemleri alınmasına olanak sağlıyor. Aynı şekilde Türkiye ve İngiltere gibi NATO üyesi olup Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere karşı uygulanan ayrımcı tavrı da ortadan kaldırıyor. Yine de Rusya'nın mühimmat gücünü açıkça ortaya koymak gerekiyor. İskender, Zirkon, Sarmat, Kinjal gibi füzeler Avrupa için tehdit oluşturabilecek nitelikte. Örneğin en yeni ve en gelişmiş Rus silahlarından olan Kinjal 2000 kilometreye kadar menzile sahip ve ses hızının 10 katı hızla uçabiliyor. Sarmatların hipersonik olanları da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor ve ateş menzili 18.000 kilometre. Toplam fırlatma ağırlığı 200 ton civarı ve bu füzenin yük kapasitesi yaklaşık 10 ton olarak görülüyor. İskender füzesinin 500 kilometreye kadar menzile sahip olduğu konvansiyonel veya nükleer savaş başlıkları taşıyabildiği biliniyor. Zirkon füzeleri ise 1000 kilometre menzile sahip. Sesten 9 kat hızla hareket edebiliyor. Stratejik denizaltılar ve savaş gemilerinden ateşlenebilir ve Rusya'nın askeri kapasitesinde önemli bir güç unsuru olabilir. Kısacası Rusya'nın elindeki mühimmatlar Avrupa için tehdit unsuru olmaya devam edebilir. Eğer birliğin kendi içindeki dayanışması güçlü olmazsa Ukrayna'dan Avrupa'ya savaşın sıçraması olası görünüyor. Sonuç olarak önümüzdeki süreçte Rusya'dan duyulan tehdit algısındaki artış ve projeye yönelik Amerikan desteğinin boyutu muhtemelen girişimin kaderini belirleyecek. Girişim ortak çalışabilirliği arttırmaya yönelik. Dolayısıyla ister istemez bir kabiliyet paylaşımı ya da aktarımı getirecek ki bu da Türkiye'nin kabiliyetlerine katkı demek. Rusya'nın
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sebebiyle Avrupa ülkeleri askeri kapasitesini geliştirmeye başladı. Savaşın gidişatı ise Rus tehdidine karşı Avrupa güvenliğinin sağlanmasında hava savunmasının zaruri olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Almanya'nın öncülüğünde bir girişim olan Avrupa Gökyüzü Kalkanı ile Avrupa hava ve füze savunmasının geliştirilmesi için önemli bir adım atıldı. NATO'ya bir alternatif değil, NATO'nun tamamlayıcısı olan Avrupa Gökyüzü Kalkanı vesilesiyle Batı'nın Avrupa kanadını güçlendirdiği de söylenebilir.